Her şeyden önce radyasyon ile radyoaktif kelimeleri arasındaki anlam karışıklığını çözmemiz gerekiyor. Çoğumuzun bu iki ifadenin tam olarak neyi ifade ettiğini bilmediğini ya da karıştırdığını düşünüyorum. Radyasyon bir maddenin enerji yaymasıdır ve bu enerji yayılması genellikle parçacık ya da dalgalar halinde yayılmalıdır. Örneğin size bir arabanın aküsünü çıkarıp versem bunun benden size bir enerji aktarımı olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat bu bir radyasyon değildir çünkü size verdiğim akü ne bir parçacık ne de bir dalgadır. Cep telefonunuzdan yayılan radyo dalgaları, güneşten gelen her türlü ışın, bilgisayarınızdan yayılan ısı ve ışık, hatta konuştuğunuzda dahi dalgalar halinde yayılan sesiniz teknik olarak radyasyondur. Eğer bedeninize dokunduğunuzda sıcaksanız, kızılötesi ışıldıyorsunuz ve radyasyon yayıyorsunuz demektir. Gelelim radyoaktiflik meselesine. Evrenin kendisi ve evrendeki maddeler yüksek enerji düzeyinde olmayı hiç sevmez. Her zaman en düşük enerji seviyesinde ve kararlı halde kalmak ister. Bir atom çekirdeği kararsız halde ise radyoaktiftir ve bu kararsızlığını ortadan kaldırıp kararlı hale geçmek için bazı numaralara başvurmak zorundadır. Peki durduk yere bir atom neden kararsız halde olur? Teknik detaylarına farklı bir videoda gireceğiz fakat en basit haliyle söylemek gerekirse çekirdekteki proton ve nötron sayılarının dengesizliğinden doğan bir durum olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu dengesizlik ve kararsızlık hali bir elementi radyoaktif hale getirir ve radyasyon yaymaya başlar. Atom çekirdeği bir anlamda rahatlamak, huzursuzluk halinden kurtulmak ister. İşte bunu da radyasyon yani ışıma yoluyla yapar. Radyoaktif bir madde 4 farklı şekilde nükleer radyasyon yayabilir. Alfa ışıması, beta ışıması, beta artı ve beta eksi şeklinde, gamma ışıması ve nötron ışıması. Eğer bir madde rastgele bir şekilde, rastgele zamanlarda bu radyasyonlardan birini yapıyorsa o madde radyoaktiftir. Radyasyon ve radyoaktif kelimeleri arasındaki farklılığın biraz daha netleştiğini düşünüyorum. Kullandığımız cep telefonlarından ya da mutfaktaki fırınlarımızdan yayılan radyasyon pek umurumuzda değil de radyoaktif madde ifadesi neden bizi ürkütüyor? Cevap basit. Atom çekirdeğinden yayılan ışımalar potansiyel olarak tehlikelidir ve radyoaktif maddelerde tam olarak çekirdekten ışıma yaptığı için bizi endişelendirmektedir. Peki ya televizyon, telefon, fırın, buzdolabı gibi cihazlardan yayılan radyasyon? Bu cihazlardan yayılan radyasyon elektromanyetik radyasyon formunda ve spektrumun düşük frekans aralığında gerçekleşmekte. Yani daha yalın bir ifadeyle söylemek gerekirse düşük enerjili ışıma yapıyorlar. Yaydıkları radyasyonlar vücudunuza temas ettiğinde atomlarınızdaki elektronları koparıp atamıyorlar. Yani iyonlaştırıcı özelliğe sahip değiller. Fakat bedenimize çarpan radyasyon eğer yüksek enerjili ışık özelliğine sahipse işte o zaman işler değişiyor. Güneşten yeryüzüne ulaşan bazı ultraviyole ışınlar ile X-ray ışınları ve gamma ışınları enerjisi çok yüksek ışınlardır ve atomlarınızdaki elektronları koparmakla kalmazlar, çekirdeğe kadar ulaşıp hasar verebilirler ya da DNA'nızı parçalayabilirler. Kesinlikle korunmanız ve uzak durmanız gereken radyasyonlardır. Bu arada sizlerle paylaşmak istediğim bir özelliğim var. Ben radyoaktifim. Fakat bu özelliğim maalesef bana özgü ve özel değil, siz de benim gibi radyoaktifsiniz. Vücudunuzda bulunan potasyum 40 ve karbon 14 elementleri sürekli radyasyon saçan iki element. Fakat soru şu, ne kadar radyoaktifim? Bilim insanları insanlardaki doğal radyoaktiviteyi kilogram başına yaklaşık 100 bekerel olarak belirlemiştir. Bu da demek oluyor ki ortalama 70 kilogram ağırlığında olan bir insanın radyoaktivitesi 7000 bekereldir. Maddenin bekerel miktarı o maddenin saniyede gerçekleştirdiği bozulma sayısına eşittir. Dolayısıyla eğer 70 kilogramsanız vücudunuz her saniye sürekli 7000 adet reaksiyonla ışık saçıyor demektir. Burada kilolu insanlar şanslı çünkü ne kadar çok kiloluysanız çevrenize o kadar ışık saçıyorsunuz demektir. Bu arada karşılaştırma yapmak gerekirse yaydığınız bu ışıltı ufak bir radyoaktif atomun yanında hiçbir şeydir. Çünkü örneğin radyum 226'nın 1 gramı saniyede 37 milyar bozulmaya uğrar.
1986'da Çernobil reaktör kazasında Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından 100 kat fazla radyasyon açığa çıktı. Sezyum 137 ise kazada açığa çıkan en geniş şekilde dağılmış radyoaktif elementti. Bu nedenle radyasyon bulaşmış alanları tarif eden haritalarda Sezyum 137'ye referans verilerek kilometre kare başına radyasyon bulaşıklığın değeri Bekerel ya da Curie cinsinden verilir. Bu birimler o alanda Geiger dedektörlerinin ölçtüğü radyasyon miktarını gösterir. Patlamadan sonra radyasyon Avrupa'nın ülkelerine de yayılmış, Almanya ve İsviçre'nin güneyiyle İngiltere ve Fransa'nın kuzeyine kadar ulaşmıştı. Languedoc civarındaki bazı bölgelerde metrekare başına 5000 bekerel, Mercantour bölgesinde ise metrekarede 50.000 bekerel seviyesine varmış ve bu bölgelerde alarm durumuna geçilmişti. Languedoc bölgesini alarma geçiren 5000 bekerel, az önce bahsettiğim gibi kişinin kendi bedeninde doğal olarak bulunan radyoaktiviteden daha düşüktür. 6 kişi bir asansöre bindiğinizde bile 1 metrekarelik ufacık kabinde kısa bir süreliğine ortalama 42.000 bekerellik radyasyona maruz kalıyorsunuz. Yani maksimum alarm seviyesi. Hayatımızda radyoaktiviteyi ve radyasyonu çıkarmak mümkün değil. Böyle bir dünya yok, varsa da orası dünya değildir zaten. Kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız, sürekli uçak yolculukları yapıyorsanız, yüksek rakımlı yerlere sürekli çıkıyorsanız, deniz kenarında güneşleniyorsanız, asansöre 5-6 kişi birden biniyorsanız, IKEA bu alanda daha tehlikeli çünkü asansörlere 30 kişilik, aldığınız radyasyon miktarı daha da artıyor. Fakat bütün bu saydıklarımın size zararı her zaman belli bir seviyenin altındadır. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Tek yapmanız gereken çok daha güçlü ve tehlikeli radyasyon kaynaklarından uzak durmak, yaklaşmak zorunda kaldıysanız da kısa süre kalıp orayı hemen terk etmektir. Radyasyon ve radyoaktivite olmasaydı dünyada yaşam oluşamazdı. Bu bir gerçek. İlerleyen videolarda bunlardan detaylarıyla size bahsediyor olacağım. Fakat sağlığınız için şu anda bütün bunlardan en az şekilde etkilenmek istiyorsanız önerebileceğim en gerçekçi şey şehir yaşantısından uzaklaşmak, teknolojiden uzaklaşmak, doğayla iç içe yaşamak. Bunun pek çoğunuz için mümkün olmadığını veya çok zor olduğunu biliyorum ama üzgünüm, oluru bu. Diğer türlü radyasyon yağmuruna tutulmaya devam edeceksiniz. Umarım hazırlamış olduğum bu video sizler için faydalı olmuştur ve bilginize bilgi katmıştır. Kanalıma abone olmayı, videolara yorum yazmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi ve bilimle kalın, hoşça kalın.